Trapez Kadro. Hazırlayanlar Seçil Zor ve Zeynep Araboğlu. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyenleri. 22 Ocak 2019 Salı günü Açık Dergi Kuşağı'nda Trapez Kadro'ya başlıyoruz. Çoğu insanın emekli oluyoruz artık. Köşemize çekilme vakti geldi. Kararını verdiği yaşlarda Gülay da Nur'da daha farklı düşündüler ve hayatlarına bisikleti katmaya karar verdiler. Bisiklet hayatlarına nelere vesile oldu? Bu akşam bunu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben bu iki kadına Gran Fondo ve Trafik'te şampiyon kadınlar, gönlümüzün şampiyonları diyorum. Yani biri bana deseydi ki bir gün Çeşme'den yola çıkacaksın, sadece bisikletle Sakız Adası'na gideceksin. Asla inanmazdım. Asla inanmazdım. Gerçekten inanmazdım. O yüzden yani bunu özellikle üstüne basa basa söylemek istiyorum. Duyuyorum, forumlarda görüyorum, okuyorum. 40 yaşında hanımlar, kadınlar yapabilir miyiz acaba diyorlar. Böyle haykırmak, bağırmak istiyorum. Ben şu an yani seneye 60 yaşındayım. Ve ben maşallah. Tahtalara vuruyoruz. Kamboçya'da bisiklete binmeyi hayal ediyorum. Bu yani binerek oldu bu. Dolayısıyla lütfen hiç kimse beklemesin. Kimseyi de beklemesin. Ama İmkanlar da var. Şimdi yani. Senin bir de Gran Fondo tecrübelerin var. Seni kürsüde de gördük biz. Ya evet o da işte ona da inanmazdım gerçekten. Gran Fondo Marmara. Gran Fondo Marmara ilk Gran Fondo'ydu evet. Yanılmıyorsam. Uzun etap. Ve biz yine Elif'le katılmayı düşündük. Çok da hevesliyiz. Bilmiyoruz tabii ne becerebiliriz, ne yaparız ama işte süpürge aracı diye bir şey varmış. Arkadan o gidemeyenleri topluyormuş. En kötü onunla döneriz diye düşündük. Kendi limitlerimizi denemekti tabii yani. Kürsüye çıkmayı asla hayal bile etmiyordum. Üstelik benim bisikleti, yol bisikleti de değil yani, yarış bisikleti de değil. Üstünde şeyi falan var. Bagajı aynen öyle. Dolayısıyla işte teşvik eden oldu. Son böyle 1-2 gün kala artık vazgeçiyorduk, neredeyse yapamazsınız falan diyenler oldu çünkü. İspidos'tan dostlarımız sağ olsunlar destek oldular gerçekten. Sinan özellikle, yaparsınız kızlar, ben sizi biliyorum, tanıyorum dedi. Ve son günlerdeyse karar verdik. İyi ki de gitmişiz. Ve böyle düşünen çok olduğu için benim yaşımda özellikle tabii katılım o kadar azdı ki 3 kişiden biri olduğum için kürsüye çıktım. Ama tabii aslında olay şu. Gerçekten oraya katılmak da işte orada olmak. Evet. Ve sonra Gran Fondo Çeşme'ye katıldım mesela. Gran Fondo Çeşme'ye katıldım. Bir sürü de hanım katılmıştı işte o zaman kategoride. Bir sürü kadın vardı. Aynı şekilde Gülay da Bisikleti Kadın İnisiyatifi'nin bir etkinliğine katıldı ama sonra benden daha çok etkinliğe katıldı. Ben bir baktım Facebook'ta Gülay sürekli bir yerlerde neler yaptın, nerelere katıldın? Valla ben genelde bayram turlarının hemen hemen hepsine katılıyorum, kalabalık turlara. Bu arada kızlar siz bir hata yaptınız. Nur'la tanıştık. Biz artık Türkiye'yi gezeceğiz diye düşünüyorum herhalde. Ben de hasetimden çatlayayım. Biz ancak emekliliği bekliyoruz. Öyle oldu. İşte ben hemen hemen bana uygun özellikle rampasız turları çok tercih ediyorum. Şehir içinde böyle aklında kalan unutamadığın bir etkinlik var mı? Benim senin anlattığın bir hikayeyi biliyorum, köprüyü geçmekle ilgili. Evet, o 8 Mart'ta vitessiz bisikletimle yola çıktım. Bütün bisikletçiler bilir, çok soğuk bir havaydı. Ama daha Şişli'de gelmeden yolda kaldım, tabii ki gidemedim. Ama daha başlangıç zamanı evet, değil mi? Nur'un dediği işte öyle süpürge gibi bir araç vardı. Onu atladık, koyduk. Ondan sonra tekrar köprünün başında indirip tekrar köprüden geçtim. O arada bir arkadaş yardım etti beni ittirerek. O şekilde köprüyü geçtim. Daha sonra şimdi çok köprü geçişim var. Ama ilki öyleydi yani. Ama sonuçta yarı yolda bırakmadılar ve başaracağına da inanmanı da sağlamışlar. Bu arada itme konusunu da açıklayalım. Sırtından, yanından sürerken sırtından destek veriyor. Evet, ben onlara Tanrı'nın eli diyorum. Çok kişi bana da öyle çok yardımcı oldu. Evet. Çok. Trapez Kadro. Hazırlayanlar Seçil Zor ve Zeynep Araboğlu.